Hanımlar beyler hepinize merhabalar. 5. bölüme göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü hepinize teşekkür ederiz. Farklı ve hiçbir yerde izlemeyeceğiniz iPad God 2 çizgi filminin 6. bölümündeki yepyeni analizler ve şifrelerle karşınızdayız. Bu animasyonun analizi yerleşik şifreler ile sembolizm kullanmalarındaki sofistike bağlantılarını derinlemesine irdeleyip sizlere aktarmaya çalışacağım. Elbette yorumlar size ait. Desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde ne yazık ki artık Müslümanlığı bilinçaltında asimile etme çabalarını göstereceklerini, bunu başarıya ulaştıracaklarını anlatmışlar. 3 masonik uçağın vurduğu caminin altındaki 5 taştan bahsetmiştim sizlere. Bu taşlar İslam'ın 5 şartı. Bunlar bildiğimiz gibi 1. Kelimeye şehadet. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la ilahe illallah. 2. 5 vakit namaz. Ben size 5 vakit namaz kılmıyorum demedim. Peki 5 vakit namaz var mıydı? Hayır yok. Hayır yok. 3. Zekat vermek. 4. Oruç tutmak. 5. Hacca gitmek. Bilindiği gibi İslam'ın 5 şartından birçoğunu insanlar ve Müslümanlar üzerinde unutturarak asimile edip birçok insanın benliğinden kazanıyor. Abdest almak mı? Hayır. Kur'an okumak? Yok. Bu 5 şartın içerisinden birçoğunu unuttursalar da bizlere kalbimizle ayaklarımızın götürdüğü vazgeçilmezimiz en kitlesel olanı, yani hacca gitmeyi nasıl engelleyebilirlerdi? Tabii ki bir virüs ile. Ne yazık ki şu an Kabe ibadete kapandı. Tavaf yapılamıyor. Yaradan'ın vermiş olduğu nimetleri yerinde kullanmayan Müslümanları görüyoruz. Bu tarz günleri düşünmeden uyuşturularak yaşayan bir Müslüman topluluğu haline getirildi Müslümanlık. Belki de buna müsaitti. Ne kadar ince bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi bizlere. Var olan bu savaşta maalesef yenik düştü. Çin'in Wuhan şehrinde başladığı söylense de bu salgın kontrol altına alınmış bir virüstür Çin için. Ancak dünyanın geri kalanına bunu söylemek o kadar kolay değil. Dünyadaki insanlığın gözleri kapanıyor. Sen şimdi ne görüyorsun? Evet, beynimiz gördü, algıladı. Tüm insanların fokus merkezi olan semazen, köprüler ve ışıklara baktınız. Yani onların yapmak istediklerini eyleme çevirdi insanlık semazen ve camiye odaklanarak. Anlatmak istediklerini gösterdiler. Ancak bizler algıda seçicilik yaptık. Caminin bahçesindeki bu 5 taş, 5 şartı sözüm ona gölgede bırakıp bizlerin, tüm insanlığın gözleri açıkken bile gözlerimizi kapatmayı başardılar. Epifiz bezimizi köreltip kalp gözlerimizi kapattılar. Gözleri kapalı olan şeytanın ise gözlerinin açılmasını istiyorlar. Bunu 4 bölümde yapacaklar. Tıpkı 2019 Eurovision'undaki Madonna'nın söylemiş olduğu gibi uyan diyecekler. Heliofant firmasına geldiğimizde bu animasyonu 27 Haziran 2012 yılında yılın 88. gününden 88 gün sonra yayınladılar. 88 yani duality krallığı anlamına geliyor. Bu rakam ile gelecek planlarını bize hissettirmeye çalıştıklarını çok net anlıyoruz. Tıpkı 2020'de olduğu gibi. The Economist dergisinin 2020 kapağını hatırladığımızda duality'yi nasıl derinlemesine işlediğini anlayabiliriz. 1843 yılında kurulan bu derginin finansörlüğünü elbette Rothschild ailesi yapıyor. Mason localarının ve Illuminati'nin dünya sisteminin kılcal damarlarına nasıl sabırla, derinlemesine ve sinsice sızdığını bu tarihten anlayabiliriz. Sizlere 2020 dergi kapağının kırmızı ile vizyon veya vizyonlar kelimesinin gelmesinden önce Beethoven'ı neden kullandıklarını anlatmıştım. Şimdi oradaki bölümü kısaca sizlere ekliyorum. Şimdi
Güzel bir şifreye geldik. Beethoven. Ailenin en çok kullandığı sanatçılardan biridir Beethoven. 9. senfoniyi her zaman kullanırlar. 9. senfoni 4 bölümden oluşur. Buradaki analizime gelecek olursak, şimdiye kadar saydığımız şifrelemeleri 4 bölüm ya da 4 dönüme sığdıracaklarını düşünüyorum. Bir anda olmayacak olan gelişmeler bunlar. 9. senfoninin her bölümünde farklı ve sofistike anlamlar var. Çok uzun, merak edenler için ayrı bir video konusu bu. Senfoninin ilk 3 bölümünde sadece orkestra vardır. Son bölümünde ise koro ve solist giriş yapar. Ancak kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır 9. senfoniyi. Tıpkı buradaki son bölüm gibi. Son bölümü kırmızı ile başlatan kelimelere geliyoruz. Vision veya visions. Türkçesi vizyon, vizyonlar. Bir başka deyişiyle bir çocuğun doğması, büyümesi, yaşlanması ve ölmesi gibi 4 dönem. Bağdaştırdıkları tıpkı var olan sistemin zenginliğinin yıkımını yaşayacağız bu bölümde. Bu yıkım 4 evrede gerçekleşecek. Bunu bugüne kadar bulunmuş en zengin firavun mezarı olan çocuk Kral Tutankamon ile yapacaklar. Paganizm ile semavi dinleri harmanladıklarını gösteriyorlar bizlere. Tutankamon bir ay tanrısıdır. Firavun Tutankamon öncesinde babası Akhenaton'un zamanında tek tanrılı din vardı. Antik Mısır güneşe tapardı. Kral Tutankamon ise Mısır'ı çok tanrılı dine geri dönüştürdü. Animasyonda bunu tam tersini yapacaklarını görüyoruz. Belirtilmiş oldukları güneş tanrısını geri getirmeye çalışıyorlar ve bu dini insanlara empoze etmeye çalıştıklarını görüyoruz. 4 ile Hazreti Süleyman mabedinde olan 4 sütun gibi Madonna'nın 2019 Eurovision yarışmasındaki 4 sütunu hatırlayalım. Gaz maskesi takmış insanlara söylediği cümleler aynen şöyleydi. Birinci dönemde ilk kişiyi değersiz bir şekilde fırlatırken "Not everyone is coming to the future" diyordu. Anlamı ise herkes geleceğe gelmiyor demek. Arkasında dev ekranda insanları gösterirken ikinci olarak ise "Not everyone is learning from the past" diyor. Yani herkes geçmişten ders almıyor anlamına gelen bu cümlelerle birlikte insanları yerlere fırlatıyor. Üçüncü kişi ile üçüncü kademeye geldiğinde ise Madonna buraya dikkat. Maske takan insanlara "Not everyone can come into the future" diyor. Yani bunun anlamı herkes geleceğe gelemez. Böylelikle sadece izin verdiklerimiz ile yaşamasını seçtiğimiz kişiler geleceğe gelecek diyor Madonna ve onun bağlı olduğu grup. Son olarak dördüncü kişiye başındaki tacı görüyoruz. Latince anlamı korona. Madame X yani Madonna. Buraya dikkat edip Madame Coco'yu hatırlayalım hep birlikte ve bağdaştırma kuruyoruz. Onu X yaptıktan sonra yani Avrupa'yı yıktıktan sonra finalde "Not everyone that's here is gonna last" diyor. Bunun anlamı ise çok manidar. Anlamı burada olan herkes uzun sürmeyecek. Yani bir sistemin geleceğini bildirip bu hastalığa kapılan insanların seçilmeyenler olduklarını, ne yazık ki bu 4 dönemin uzun sürmeyeceğini çok net anlatmış burada. Caminin yıkımı ile ay tanrısı Tutankamon'u gösterdiler. İnsan vücudunun %70'inin su olduğunu biliyoruz. Ay, dünyaya en yakın gezegen olduğu için bizlere, diğer gezegenlerden daha fazla etki eder. Denizlerdeki Medcezir gibi gelgit olaylarının yöneticisidir. Duygularımızı yönetirken hayatımızın ritimlerini de kontrol eder. Belirli deneyimler, koşullara nasıl tepki verdiğimizi etkiler ay. Derin hisleri, ön sezi, içgüdü ve tepkileri yönetir. Bu semazen dönüşü yaparken semadaki ayın yere yansımasını görüyoruz hepimiz. Normal bir semazen o dönüş hareketiyle insanın oluşumunu ve Yüce Allah'a ulaşmanın, kainatın oluşumu ile birlikte inşasını, dirilişi sembolize eder. Buraya dikkat. Ancak burada dualiti ile
ters anlam vermişler. Caminin yıkılması yani şeytani düzenden bahsetmişler burada bizlere. Bir şeytani düzenin başlangıcı. Söylemiş olduğumuz gibi film geliştirenlere göre dünyada ne olabilir fikrinden ziyade kibirli şekilde var olduğuna inandıkları ve gerçekleşmesini bekledikleri eylemleri bildirmişler. Şifreler, subliminal mesajlar, ses frekansları ile korku, paranoya, güvensizlik, ayrımcılık, nefret gibi hisleri pompalayarak enerji frekansımızın en düşük çakra seviyesinde bırakıp bizleri hezeyanlara terk edip çıkmaz labirentler içerisinde sorulara bırakıp tam da bu zamanlar için yapılmış bir filmdir bu. Özgürlük anıtı yıkılırken gökte Siyon yıldızı ve gölgesi anıtın hemen altındaydı. Aydınlanma meşalesini hatırlayalım. İlk olarak o yıkılıyordu. Yıl 2012. Geçen yıl ise 2019 yılında Madame X yani Madonna'nın gösterisinde ekranlarda aynı sahneyi gösterdiler bizlere. Yıkım başladı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Paganizm ile harmanladıkları 7. bölümde Rothschild ailesinin İngiltere'den çıkışını isteyeceğiz. Virüsü Amerikalıların değil başka ellerin planladığını göstereceğiz orada sizlere. Ve Amerika'nın yıkımı başlayacak. iPad God 2 çizgi filminin ön yapım çalışması 2006 tarihinde, 2008 yılında ise çizimlerine başlanıldı. 6 yıl içerisinde biten bu animasyonun 2012 yılında tamamlandığını unutmayalım. İnanıyorum ki bu bölümde benim de göremediğim birçok şifre vardır. Ancak sizlere seçici bir dilde anlatmaya çalıştım. Sizlerin de bulduğu şifreler varsa yazın lütfen. Umarım planlanan bu oyuna bir dur diyebiliriz. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bizlere destek verebilirsiniz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum.